Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Mehmet Özdemir. Yasal sorunlarımızı hallettik ve yine bir reprogramlama dersinde sizlerle beraberiz. Daha önceki derslerimizin birincisinde bu program nasıl yükleniyor onu sizinle paylaşmıştık. Linkini yukarıya bırakıyorum. Temel kavramların başlangıcıyla beraber izleyebilirsiniz. İkinci dersimizde ise temel kavramları anlatmıştık. İşlemler nasıl yapılacak, matematik işlemler nasıl yapılacak ondan bahsettik. Ve temel kavramlar içerisindeki tüm matematiksel fonksiyonların hepsini de orada anlatmıştık. Şimdiki dersimiz ise nesneler, yani diğer programlama dillerine göre değişkenler. Sonra fonksiyonları anlatacağız. Kendimiz fonksiyon yazacağız. Ondan sonra diziler, listeler diye sıralı sıralı devam edeceğiz. Bütün konularımızı bitireceğiz. Bu kanalı açmamızındaki amaç bütün insanların ücretsiz olarak bu derslere ulaşması. 2008'den beri bu akademik dünyanın içindeyim. Mühendislik dersleri, termodinamik, ısı geçişi, planlamalar, yazılım, istatistik, çoklu karar verme yöntemleri, yapay zeka alanlarında dersler verdim ve bu tecrübelerimi ücretsiz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. O nedenle beğenirseniz, yorum yazarsanız, paylaşırsanız daha başka insanlar ücretsiz bir şekilde bu eğitimlere ulaşır. Başka bir amaç gütmüyorum. Sadece doktora ile alakalı olan birkaç yayınlar ücretli olabilir çok ileride. Onunla zaten güncel hayatta normal lisans, yüksek lisans ya da normal sektör çalışan insanların ihtiyacı zaten olmayacak. Dolayısıyla videolar ücretsiz diyebiliriz. Akademik dünyadan her türlü konuları burada paylaşmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. İsteyen akademik arkadaşlar olursa da yine onlar da bu kanala davet edilecek. Şu anda tekip, onun için desteğinizi bekliyorum. Hadi derse başlayalım şimdi. Bu üçüncü dersimizin konusu değişken kavramı. Daha sonra fonksiyonlar. Fonksiyonların bizim tarafından yazılması var. Bu şekilde A'dan Z'ye kadar bu dili beraberce öğreneceğiz. Ders sıkıcılığından uzak sohbet ederek bu işi sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi değişken kavramına baktığımızda bütün program dillerinde var. R programlama dilinde ise hem var hem yok. Şimdi diyeceksiniz ki hoca hem değişken kavramından bahsediyorsun. Hem de değişken kavramı yok diyorsun. Doğru. Hem var hem yok. Nasıl oluyor bu iş? Hemen anlatayım size. Bakın önce bir değişkenin ne olduğunu bir anlatayım. Büyük ihtimalle bilenleriniz vardır ama olsun, bir tekrar olsun. Değişken bir yazılım dili içerisinde ya da bir bilgisayar programı içerisinde referans alınacak ya da işlenecek bilgilerin toplandığı geçici yer. Bak, bu önemli. Geçici yer. Nasıl geçici yer? Siz bu değişkeni atadığınız bilgiyi, ister sözel olsun, ister sayısı olsun, fark etmez. İstersen mantıksal bir ifade olsun. Bir yere depolamazsanız bu bilgisayar programı ya da bilgisayarı elektrik bağlantısı gittiği anda ya da kapattığınızda bu bilgilerin hepsi silinecektir ve her şeyi baştan çalıştırmanız gerekecek. Ne yapacağız? İşiniz eğer bu programı çalıştırıp bitiyorsa sıkıntı yok. Ama daha sonra bu programla ilgili ben işlem yapacaksam o zaman bunu benim bir yere kaydetmem gerekiyor. Hocam ben veri tabanları ile ilgili bilgi bilmiyorum. SQL'e belki bilmiyorum. Sıkıntı yok. Basit düşünün arkadaşlar. Basit. Yani illa her şeyi bilmek zorunda da değilsiniz. Bilgisayarınızın hard diskine, harici bir yere bu işleri depolayabilirsiniz. Hocam nasıl yapacak? Excel var. Excel'e bir şeyi kaydettiğinizde ve siz onu daha sonra da kullanabilirsiniz. Belki bizim işimize yaramayacak ama Word de bir veri tabanı mantığına baktığınızda. Tezinizi yazıyorsunuz, makale yazıyorsunuz, bir kişiye göndereceğiniz raporu yazıyorsunuz iş dünyasında ya da müşteriye teklif gönderiyorsunuz. Bunları sonuçta bir yerde depoluyorsunuz. Kaydettiğinizde, bilgisayar açtığınızda tekrar onu görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Ya illa yazılım kullanarak bir şeyleri bir yere kaydetmek zorunda değilsiniz. İşinize ne kolay geliyorsa, işinizi ne hallediyorsa o sizin için faydalı olandır. Lütfen bunu dikkate alın. Kendinize fazla kasmayın. Olabildiğince basitten işinizi halletmeye çalışın. Evet, bilmek güzel bir şey. SQL öğrenebilirsiniz. Başka veri tabanı kodları da öğrenebilirsiniz. Ama bilmiyorsunuz diye de bu dünyanın sonu değil. Şimdi R programlama işine girelim.
Öncelikle reprogramlamada değişken kavramı bize nesne kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Gene mantığı aynı ama bu sefer nesne kavramı olarak çıkıyor. Ne demeye çalışıyorum? Önce değişkenle bir başlayayım. Şimdi A değişkenini yazdım. Küçük eşittir eksi dedim. Bu şu demek. Bir değişkene bir bilgi atamak istiyorum. Küçük eşittir eksi yazdığımda reprogramlamada bunun mantığı atama operatörü. Bunu eşittirlere yapabilirim. Diğer programlamalarda olduğu gibi. Ama burada kullandığımız genellikle ifade bu. 5 yazdım. Bunu gördüğünüzde şu aklınıza gelecek. Ben 5 tam sayısını A değişkenine reprogramlama içinde A nesnesine bunun atamasını yaptım. Seçip yani bunu üzerine gelip seçip run dersem aynı ifade olur. Gelir buraya tam sonuna Ctrl Enter bak. Ctrl artı Enter dersem. Tamam. Ctrl Enter dersem de aynı sonucu bana verecek. Yaptım, çalıştı. Run dersem de çalışacak. Tamam. Bakın aşağıda bir daha çalıştığını gördüm. 2 kere çalıştırdım. Bakın sağ tarafta bir şey var. Value, değerler. Değişken olarak ne dedi bana? 5 değerini ben A değişkenine atadım. Hep bütün yazılım programlarında bu mantıkla işliyor. Ama burada bir farklılık var. Yine A yazdım. Küçük eşittir eksi 1 2 nokta A. Bunun ne olduğunu şimdi söyleyeyim. Bu dizi oluşturuyor. Yani 1'den 6'ya kadar olan bütün sayıları ben bu değişkene atıyorum. Ama diğer programlamalarda da böyle bir durum söz konusu yok. Bunun için dizi oluşturmanız gerekiyor. Bazıları böyle çalışıyor. Bazıları böyle çalışıyor. Bazıları noktayla çalışıyor gibi. Farklı yazılımlarda farklı gösterimler var. Ama burada 2 nokta koymanız yeterli ve siz bunun için farklı bir dizi oluşturmanıza ya da diziler serisi oluşturmanıza gerek yok. Bunu bir değişkene atayabiliyorsunuz. Güzellik de burada zaten. Onun için nesne diyoruz. Bu nesnenin içerisine siz farklı bilgilerde ne yapabiliyorsunuz? Yükleyebiliyorsunuz. Onun zamanı geldiğince ileride zaten yazılımı geliştirdikçe göstereceğim. Şimdi bunu seçtim. Ama şuraya dikkat edin. Bak şu anda A 5 olarak atanmış. 1'den 6'ya kadar çalıştırdım. Bunu yine sonuna gelip Ctrl Enter dersem de yine ne yapmış olacak? Bakın çalıştırmış olacak. İkinci kez aşağıda çalıştırdı. Bakın bu gördüğünüz atama esasında reprogramlamanın bir egosu. Yani ne egosu diyeceksin şimdi? Yaklaş ekrana. Yaklaş, hemen sırrını vereyim size. Yaklaşın. Yaklaştığınızı düşünüyorum şu an. Bakın yukarıda ben ne atamıştım? A değişkeni ya da A nesnesine, artık değişken ifadesini nesne kullanacağım. Nesneye 5 demiştim değil mi? 5 sayısını atamıştım. Sonra gittim ben bunu 1'den 6'ya olan bütün rakamları, sayıları atadım. Tamam, güzel. Ama bana sormadı ki. Yani demedi ki arkadaş sen daha önceden A değişkenine, artık yeni ismiyle A nesnesine 5 atadın. Bak yeni nesne 1'den 6'ya kadar olan sayılar oldu. Emin misin değiştireceğini gibi bir beni koruyucu, beni destekleyici bir ifade kullanmadı. Dolayısıyla burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hocam ne var yani? Burada görüyorum şu anda. Burada görüyorsun ama ileride yapay sinir ağları ile ilgili bir kod silsilesi yazdırdığımızda, lütfen bu cümleyi unutmayın. Yazdırdığımızda niye yazdıracaksınız diyorum da yazacaksınız demiyorum. Çünkü artık yazma dönemi bitti arkadaşlar. Öğrencilerime de bunu söylüyorum. Hocam üniversitelere nasıl oluyor bu iş? Maalesef hala bazı hocalar yazdırıyor ama yazma dönemi bitti. Öğrenciyi alıştırmak için bazı örnek kodları yazdırabilirsin. Mesela hala hesap makinesini yaptırabilirsin. Mantıklı ama bir yapay sinir ağıyla ilgili bir şey yazdıracaksan öğrenciye bu mantıklı değil artık. Çünkü öğrenci onun nasıl yazılacağını zaten geçmişte öğrendi. Sen bir daha onun zamanını aldırmaya yani gerek yok.
Onun zamanında yazık, senin zamanında yazık. Gitsin bunu yapay zekaya yazdırsın. Kendine göre işine yarayanı alsın, düzenlisin ve çalıştırsın. Zaten bilmiyorsa, bu işi bilmiyorsa zaten, bunu öğrenmediyse o yapay zekadan gelen kodun doğru mu yanlış mı olduğunu zaten çözemeyecek. Çünkü ilk seferde her zaman kodlar hatalı geliyor. O hatanın ne olduğunu bulacak. Gidip tekrar yapay zeka diyecek ki bak burada böyle böyle bir sorun var. Bunu lütfen benim için şu şekilde değiştir diyecek. Değiştirecek ve çalıştıracak. Bilen adam zaten oradan gelen kodun doğru mu yanlış olacağını yapay zekaya ya da çalıştıracağı stüdyo söyleyecek. Dolayısıyla ben artık yazma tarafına karşıyım. Gerek yok. Öğrencinin de zamanı kıymetli. Bizim de zamanımız kıymetli. Sizin de zamanınız kıymetli. Onun için size tavsiyem şu. Bu işi iyi bir şekilde öğrenin. Ama yazdırma işini artık yapay zekaya bırakın. Zamanınıza yazık. Zaten daha sonra bu işleri bitirdiğimizde bakın bak şunu ne kadar zamanda yazdık. Bak 5 dakikada bu işte halloluyormuş diyeceğimiz zamanlarda gelecek. Onun için size şimdiden tavsiye ediyorum. Yapay zekaya bu işleri yazdırmayı şimdiden kendinize alıştırın. Devam edeyim. Şimdi bu atamayı yaptık. Ve bizim artık değişken kavramımız nesne kavramımıza dönmüş oldu. Ama R programı daha önce söyledim. Adının üstünde R'den geliyor. RAM'i kullanan bir yazılım dili. Dolayısıyla biz bu bilgisayarı kapattığımızda bütün bu işlemlerimiz maalesef silinecek. Şimdi atama operatörlerine gelelim. Atama operatörleri genelde iki farklı şekilde gösteriliyor. Bunlardan bir tanesi küçük, sonra eksi. Tamam, küçüktür, sonradan eksi. Bunun yanında bir tane de şu var, eşittir. Bir şey eşitlemek istiyorsanız da bunu kullandığımızı daha önceki videoda anlattım. Ancak mesela bir ara ben unutmuştum öğrencilere bunu anlatmayı ama daha sonra bir öğrencim hatırlattı. Hocam siz farklı bir yöntem daha var demiştiniz. Onun için aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlara yazın. Çünkü bazen ben de insanım. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum ama bazen kaçıyor. Mesela şu anlatılmıyor. Atama tersten de yapılabilir. Eksi büyük işareti. Yani şuydu normalde. Ama bak şuydu. Bu şekilde de yapılabilir. Ters. O zaman ne olacak? Az sonra göstereceğim. Bir de şu var. Bir de şu var. Aynı şekilde bunun için geçerli bu. Bu da var. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane atama operatörümüz var. Tercih size kalmış. Ben neyi kullanıyorum? Ben alışkanlık olduğum için hep eşittir kullanıyorum. Ama burada siz alışırsınız diye şu an için bunu kullanacağım. Yani iş basit. Niye kendimi kasayım? Biri sağdan sol atama yapıyor, biri soldan sağ. Nasıl? B eşittir. Bugün 2026 diyelim. Bakın çalıştırayım. Yaptım atamayı. Yaptı. Geldim aşağıya. C küçük tire yani eksi. Ona da 2027 diyeyim. Ctrl Enter. Ya da siz rundown'la çalıştırabilirsiniz. Tercih size kalmış. Atamayı yaptı mı? Yaptı. Şimdi bunu bir de tersten yapalım. Yani şu az önce yazdığımızı bir tersten yazalım. 2008 diyelim. Eksi büyük D diyelim. Ctrl Enter ya da Run. Fark etmez. Atamasını yap. Şimdi bunu tersten yapamazsınız ama. Bak şu ifadeyi tersten yazamam. O zaman hata verir. 2029 eşittir. Evet. Bunu yazarsam hata verecek. Bunu sağdan sola yazmak zorundasınız. Sadece şu atama değerini bir de bunun çiftlisini yapabilirsiniz. Bunun dışında bunu bak yapayım hata verecek. Dolayısıyla atama yapamazsınız. Soldan yapma şansınız yok. Ama sağdan
yapabilirim. E eşittir 2029. Gördünüz mü? Sağdan yapalım. Yani sağdan küçük eksi, küçük küçük eksi bir de eşittir var. Bunlar sağda. Tamam. Sağdan sola değer atama. Eksi büyük, eksi büyük büyük. Bunlar da soldan sağa değer atama. İsteyen fotoğraf çekebilir. Bunu şöyle bırakayım. İsteyen fotoğraf çekebilir ya da not alabilir. Ben fotoğraf çekin daha kolay. Yazıyla uğraşmayın. Ben en azından her zaman fotoğraf çekerdim. Tamam, bunları yapmış olduk. Atamaları bitirdik. Atamaları bitirdik. Şimdi diğer programlama dillerinde değişken tipleri olan ifadelere şimdi nesne tipleri diyeceğim. Ama yine isterseniz değişken tipleri diyebilirsiniz. Eğer karıştırmak istemiyorsanız aklınız fazla. Bu tiplerde kullanılan veri tiplerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi birincisi nümerik. Nümerik yani sayısal. Buna 3 diyebilirsiniz. 3 nokta 4. Yalnız virgül ifadesini biz R-programı kullanmıyoruz. Eğer ondalık kullanacaksak nokta kullanacağız. Bunlar sayısal. Tam sayı ifadesi kullanmak istiyorsanız yani integer, o zaman sadece böyle ondalıklar kullanacaksınız. Tamam. Başka diğer veri tipi karmaşık. Bu ifade yani bu program dilinde kompleks olarak geçiyor. Hemen şeysi çıktı. Yani diğer kodların hepsi çıktı. Bu işte 1 rastgele yazıyorum bu arada. 6 i. Böyle bir ifadeyle karşılaştığında kompleks olacak. Bir diğeri karakter. Karakter. Tamam. Bu bizim burada hemen onun İngilizcesinde yazayım. Karakter. Ya da string olarak karşımıza çıkacak. Mesela ama bunu tırnak içinde yazacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tırnak içerisinde. A yazdım. Başka Mehmet yazayım. Başka reprogramlama yazayım. Tamam, ama tırnak içinde yazacaksın. Yani bir değişkene mesela atarken bunu tırnak içinde yazmanız lazım. Sonra Ctrl Enter derseniz ataması ne oluyor? Bakın gerçekleşmiş oluyor. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Hep bunu kullanacağız. Ben şunu kullanıyorum. Olur mu? Bakalım oluyor mu? Oluyor. Bak bir hata vermedi. Bir diğeri de sonuncusu. Beşincisi yani. Mantıksal. Bunları ayrıntılı olarak anlatmaya gerek yok. Zaten yapa yapa alışacağız buna. Zaten fazla da bir ayrıntı yok. Zaten tam sayı zaten sizin bildiğiniz ondalık olmayan ifade. Kompleks fazla karşınıza çıkmayacak. Ama yine söyleyeyim. Karakter çok çıkacak. Çok çıkacak. Mantıksal ifade de çok çıkacak. O da sadece true ve false ifadesi alıyorsa. Tamam, true false ifadesi alıyorsa. Tam sayıyla normal sayısal ifadeler arasındaki tek fark tam sayı dediğimizde ondalık ifadenin olmaması. Dolayısıyla 5 tane veri tipi var. Biri sayısal dediğimizde içinde ondalık ifadenin olduğunu anlarız. İkincisi tam sayı. Üçüncüsü karmaşık. Dördüncüsü karakter. Yani ben buna sözel ifade diyorum. Beşincisi de mantıksal ifade. Dolayısıyla tüm programlama dillerinde ister R olsun ister başka bir yazılım dili olsun verilerin yapılarının ve bunun üzerine nasıl çalışacağının iyi anlaşılması için bu veri tiplerini lütfen hafızamızda tutmaya çalışalım. Çünkü bütün iş bunların üzerine dönecek. Sayısal, tam sayı, karmaşık, karakter yani metin, ben sözel diyorum.
Mantıksal. Bu 5 tane veri tipi içerisinde biz döneceğiz dolaşacağız. Tamam. Veri tiplerini öğrenmiş olduk. Şimdi geldik bunlarla ilgili ekrana yazdırmaya. Tabii ben bu ekrana yazdırma olayını anlatacağım ama ya kullanmadığımı söyleyeyim. Mesela print. Ama olsun. Hitabı bilgi anlatalım. Belki kullanmak isteyen olur. Mesela bakın A ne diyor? Mehmet diyor. Print A. Print A yazdım. Bakın ne oldu? Mehmet'i bana getirtti. Eskiden artık kayıtlı. Daha programı kapatmadım çünkü. Hala sizle çalıştığımın üzerine devam ediyorum. Bunu kapattığım anda bunlar silinecek. Bir yere ben bunları depolamıyorsam. Database'in içerisinde yoklar. Kontrolde yapsam dahi ben bunları çalıştırdığımda silinecek. İkincisi mesela yine print yapayım. Print yapayım. Mesela hangisi olsun? E'yi getirsin bana. Tamam mı? Ctrl Enter. Bak 2029'u getirdi. Ya hocam bununla böyle uğraşacak mıyız? Ya ben de uğraşmıyorum. Ama maalesef kitabı bilgi olsun diye söyleyeyim. Yani eksik bir şey kalmasın diye anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben ne yapıyorum? E diyorum. Ctrl Enter. A diyorum. Ctrl Enter. Getirdim aynısını. Getirdim. Var mı bir sıkıntı? Yok. Daha mı basit? Bence basit. Ama kullanmak isteyenler olabilir diye bu bilgiyi de vereyim. Şimdi ekrana yazdırmada ben başka bir fonksiyon da kullanabilirim. O da ne? Oluşturduğum tüm nesneleri görüntülemek istiyorum. Evet, belki ufak çalıştığım bir kodda bunu görmenin mantığı yok ama uzun bir kod yazdıysam ya da yazdırdıysam o zaman görmek isteyebilirim. Tamam. Bunun için mesela L ve S parantezi açtım kapadım. Bu aç kapa önemli. Tamam mı? Bu parantez aç kapa bizim bir fonksiyonu çalıştırmak için gerekli olduğumuz komut. Bunu yazmazsak bir fonksiyon olduğu anlaşılmaz. LS'yi yazdım. Buna küçük harf. Ctrl Alt'ini yaptım ve şu anda daha önceden kayıtlı olan A, B, C'yi de getirdim. Tabi bunları daha önceden eğer bilgisayarı kapatsaydım ya da programı kapatsaydım bunlar ne olacaktı? Silinmiş olacaktı. Bir başka kod object. Tamam. Objects. S'ini unuttuk. Bakın onları da getiriyor. İkisi de aynı. Keyfiniz bilir. Ben neyi kullanıyorum? LS. Daha kolay. Her zaman basite gidiyorum arkadaşlar. Her zaman basit. Gerek yok. Lütfen kendinizi kasmayın. Tamam. Her zaman basitten işinizi halledin. Mesela basitten halledebileceğimiz bir başka olay daha var. Ne? Var olan nesneyi silmek. Tamam. Var olan nesneyi silmek. Bunun için bir remove var komutu ya da fonksiyonu, tercih sizin. Bundan tek tek daha sonra açıklamasını yapacağım. Şimdi hemen bir anda hepsini vermeyelim. Kafa karışmasın. Mesela ne silelim? B'yi silelim. Değil mi? Yazdım içine B'yi. Bu sefer içine yazdım. Yani remove iki parantez içine B'yi yazdım. Bunu siliyorum. Ctrl Enter. B'yi sildim mi? Bilmiyorum. Nasıl bakacağım? Hadi düşünmek için size fırsat verdim. Sildiyse hepsini bir görüntülersem içinde olmazsam görürüm değil mi? LS yazdım. İki parantez. Ctrl Enter. Bakın A, C, B. Yok. Bu uzunuydu. Benim kullandığım ne var? RM. Aynı şey. Rumunun kısaltılmışı. Bak RM harfini almışız. Buna ne dedim? C'yi yok edelim şimdi. C'yi yok etmek istiyorum. Silmek istiyorum yani. RM yazdım. İki parantezinde C yazdım. Ctrl Enter. Silip silmediğine bakacağım. Bunu da uzaktan yapalım. Bak objektten yapalım. Uzundan yazalım. Tamam. Uzundan bakalım. Ctrl Enter. Objects yazdım. Ctrl Enter. Bak AD geldi. C'yi silmiş.
Peki ben hangisini kullanıyorum? Silmede bunu, görüntülemede bunu. Yine sorum şu. Bu ikisi mi daha basit yazılıyor? Yoksa remove, hala yazıyorum. Hala yazıyorum. Durmuyorum. Hala yazıyorum. Hala yazıyorum. Tamam. Ama bu ikisi de var. Bilin. Ama ben bunları kullanıyorum. Çünkü daha basit. Daha basit varken niye zaman alsın benim vaktimden? Değil mi? Kodlama. Geçtik. Ekrana yazdırmayı yaptım. Basitini gösterdim. Yani şöyle toparlayacak olursak burayı. Print B mesela. B yok artık. A dedik de onu. Enter. Remove mesela A. Objects. Bunlar uzun olanı. Benim tercihim. Değişkeni yaz. Ctrl Enter. RM değişken içine yaz. Ctrl Enter. Ve silmek için yaptık. Göstermek için de ls yaz. Ctrl Enter. Yani kitapta bu bilgiler var. Ama ben bunları kullanıyorum. Çünkü daha böylece ekran yazdırmayı da sizlere anlatmış oldum. Şimdi bu kısımda temel değişken tipleriyle değer atanacak ve atanan değerin ekrana yazılacağının hem uzunluğu hem de kısasını size göstermiş oldum. Dediğim gibi tercih size ait. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama burada lütfen dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hemen onu da yine söyleyeyim. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. A zaten var. B eşittir. Bak hep alışkanlık. Bunu alışmanız için yapacağım. Normalde ben eşittir kullanıyorum. Lütfen tırnak içinde kullanın. Tamam. Kullanın. Neyi mi? Neyi? String ifadeleri. Lütfen. Bunu da fotoğrafını çekin. Kenara dursun. Alışkanlık olsun. Çünkü cidden hata oluyor. Şunu unutuyorsun mesela. Sadece sen değil. Başkası değil. Ben de unutuyorum yani. Unutuyorsun. Arada dur. Tamam. Lütfen bunlara dikkatli olalım. Başka bir örnek yapayım mı? Bir tane daha örnek yapayım. Tamam mı? Mesela ne diyelim? Harf. Atamasını yapalım. Harf. B olsun. İsim. Eşittir yazalım. Bu harfle ilgili işin ne olsun? Belki olsun. Sehir. Bu da böyle olsun. Nerede yaşasın? Tamam. Sizce bu çalışır mı, çalışmaz mı bunlar? Şimdi şunu çalıştırayım. Bu çalışır. Bu çalışır. Sizce bu çalışır mı, çalışmaz mı? Bakalım çalışıyor. Bakın. Berke nesnesi bulunamadı. Niye? Tırnak işareti içerisinde yazmadı. Şimdi artık hepsi çalışır. Bunları getireyim. Harf diyeyim. Kontrol. Enter. Bakın harf geldi. Print. Prints. Parantez. İsim. Bakın kontrol enter. Prints demememiz lazım. O objects prints. Belki de getirmiş olduk. Şimdi bunu yaptık. Göstermeleri de yaptık. Bir de nesneleri oluşturma ile ilgili bir ufak bilgiler vereyim. Ama önemli. Şimdi R'de bir nesne istediğiniz gibi hemen hemen her şeyi isimlendirebilirsiniz ama birçok kuralı var. Birçok kuralı var. Mesela
Bir tane kuralı şu. Rakamla başlayamazsın. Mesela harfin yerine 3 harf yazayım. C. C'yi silmiş miydik? Silmiştik. C. Çalıştırmaz. Tamam mı? Tanımlanamaz sembol var diyor. Harfle bunu başlayamazsın. Başka özel sembollerle başlayamazsın. Toplama işaretiyle başlayamazsın. Seçtin. Tamam. Yine başlayamazsın. Bir de bunu fonksiyon algıladı. O da ayrı problem. Tamam. Başka para birimleri kullanamazsın. Yani sembol olarak algılayabilir. Ha. Sterlin olarak. Evet. O harfte. Doğru yapmışız. Bakın para biriminde sıkıntı çıkarttı. Tamam. Mesela dolar. Orada hata var. Başka matematiksel ifadeleri buraya koyamazsınız. Az önce söylemedim ama sadece onunla alakalı değil. Mesela yüzde. İstatistiksel ifadeleri de koyamazsınız. Başka özel maillerde kullandığınız karakterleri de burada kullanamazsınız. Bunu ben madde madde böyle tek açıklıyor. Ben şöyle söylüyorum. Bu maddeleri toparlayarak. Çünkü çok uzun. Arkadaş, özel sembol olan hiçbir şeyi bu nesnenin isminin başına getiremez. Doğru mu? Bakalım. Bu özel değil mi? Artı özel bir ifade değil mi? Tamam mı? Bölme özel değil mi? Parantez özel değil mi? Ünlem, noktalama işaret özel bir anlam ifade etmiyor mu? Ne bileyim üst bir özel ifade değil mi? Yani dolar özel bir ifade değil mi? Dolayısıyla böyle kodlarsanız daha güzel olacağını düşünüyorum. Özel olduğunu düşündüğünüz hiçbir şeyi bu ismin başına getiremez. Rakamla başlayamazsınız ve özel ifadeleri bunun başına getiremezsiniz dersek iki tane maddeyi indirgemiş oluruz. Çünkü hep tek bunları aklını tutmak oldukça zor. Özel ifadelerin ne olabileceğinizi hafızanıza getirmek daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu benim tercihim. Ee, Bana daha kolay geliyor. Mantıksal ifade yazalım mı buraya? Yazalım. Bakalım. Mesela harf ne olsun? True. Tamam. Kontrol enter. Artık harf kelimesi B idi. True'ya döndü. Yani mantıksal ifadesi oldu. Bana sordu mu? Hayır. Tamam, kendi kafasına göre değiştirdi. Siz bunu print de yapabilirsiniz. Ama harf kontrol enter derseniz de bana ne olacak? Bunun mantıksal ifadesini getirmiş olacak. Bir başka olay. Değişkenlerle ilgili işlemler. Ya bunlar ne diyeceksiniz şimdi? Şu. Type of ve class. Yani ne demek istiyorsun hoca? Bir değişkenin iki tane özelliği var. Bir sınıfının olması, bir de türünün olması. Peki yazımda sizi ilgilendirecek mi? Hayır. Ama bilgi anlamında önemli. Bunu da kısaca açıklayacağım. Yani sizin işinize yarayacak kısmıyla. Az önce sizde bir şey konuşmuştuk. Karakter, nümerik, integer yani sözel ifade, sayısal ifade, tam sayı ve zaman. Bunlar bir değişkenin, program dilleri için konuşuyorum, değişkenin sınıfıdır. R programlamada ise nesnenin sınıfıdır. Tür ne? Tür de 6. Mesela ben bunları sileyim. E küçük eksi 3,14. Ne bu? Pi sayısı değil mi? Çalıştırdım.
Hata. Niye? Virgül olmaması lazım. Nokta olması lazım. Çalıştırdım. Artık bu bir sayısal ifade. Sınıfı sayısal. Bakın class, aşağı geçeyim. Bu ifadenin class yani sınıfı sayısal yani nümerik. Peki tipi ne? Tipi ondalık. Tamam. Bakın tipi, türü ondalık. Sınıfı sayısal. Peki bunu benim bilme şansım var mı? Tamam, bunu biliyorum. Ama hepsini tek tek bilme şansım yok. Nasıl bulacağım? Type of. Type of yazıp değişken içine yazdığımda, count enter yazdığımda bana neyini getirecek? Türünü getirecek. Peki tipini biliyorum. Yani sınıfını biliyorum. Türünü öğrendim. Sınıfını biliyorum. Tamam, 3.14 sayısal. Ama başka bir değişken baktı, aklıma geldi. Ne olduğunu yukarıda görmedim. O zaman class yazarım. Parantez açarım. Yazarım. Ctrl Enter. Bakın bu da nümerik. Sınıfının nümerik, türünün ise ondalık olduğunu bana söyledi. Bu şu. Size bir dosya geldi. Ya da yapay zeka size bir şey yazdı. Yani bu yapay zeka bu değişkenleri daha doğrusu ne olarak atadı bilmek isteyebilirsin. Yukarı çık, araştır, uğraşmaktansa class yazıp sınıfını type of yazarak da türünü bulabilirsin. Tamam mı? Nasıl bir örnek yapalım mesela? Mesela bir tane daha yapalım. Daha sonra bunun farklı, aynı olduğu dönemi de anlatacağım. Mesela aynı şekilde olanı anlatayım. Hem sayısal ifade gözüksün ama sayısal olmasın. Yani nümerik ifadeyi vermesin. Hem de aynı olsun. Mesela y atadım. Ne atayım? 8. Kontrol enter. Yazmaktansa şunları kopyalayabilirim. Zaman kaybettim. Bakın. Y yazdım. Y yazdım. Bunları çalıştıralım. Bunu çalıştır. L7 yazdım. Şimdi L7 eklediğim için bana bu işin türünü integer olarak verdi. Tam sayı olarak verdi. Tamam. Ama bunu 950 yaparsam ve çalıştırırsam az önceki gibi bana double ve nümerik verecek. Hocam benim ne işime yarayacak bu? Bu senin kod yazmanda herhangi bir eksikliğin anlamına gelmiyor. Ama olur da bir yerde bir kod karşına gelir, az önce söylediğim gibi. Şu L'yi görürsen bir sayının yanında bir sayının yanında L'yi görürsen yanlış yazdı diye düşünme. Bunu koda o yazan kişinin integer olarak atadığını bilmen gerekiyor. Bir de sözel ifadeye bakalım. Mehmet dursun orada. Eşittir. Ya da bunu yazalım. Alışkanlık olsun sizde. R yazalım. Çalıştırdım.
Class R büyük mü? Aşağı geldim. Type of görüp ikisini de karakter dedi. Bu ikisinin de aynı olduğu durumu gösteriyor. Yani bir şeyi siz tam atadığınızda da sınıfı ve türü aynı. Sözlü olarak bir ifade atadığınızda da onun klası ve yani sınıfı ve türü metin. Yani sözel ifade olarak karşınıza gelecek. Ben buraya şu şekilde bir ifade yazarsam, mesela ben hangi gün çekiyorum bu videoyu? 17.06.2020. Böyle bir ifade yazdığımda ben esasında buraya tarih girmiş olmuyor. Yine karakter geliyor. Niye? Evet. Diğer türlü ne olacak? Hatadır. Dolayısıyla bunu date yani tarih ile ilişkilendirmem gerek. Nasıl? Dursun orada. Hata verirse sileriz. R s nokta date parantez bu. Mesela 2020 0 attım, tamam. Bu ifade sözel olan bu ifadeyi, böyle sözel yapmıştık. Sözel olan bu ifadeyi zamana çevirmeye yarıyor. Tamam. Çalıştırdım. Atamasını yaptı mı? Yaptı. Bakın UTC geldi. Geldim aşağı. Bas. Ve kontrol. Date geldi mi? Sizce türüne ne diyecek? Türüne ne diyecek? L'yi düşünerek cevap verin. Tamam. Double. Sebebi şu. Hiçbir Excel dahil, hiçbir yazılım programı sizin yazdığınız tarihi, tamam mı? Ee, tarih ve saat gösterimi olarak algılamaz. Bunu her zaman bir sayıya indeksler. Bir başlangıç referans noktası belirler. O referans noktasıyla der ki 2016 çarpı 360 çarpı 30 çarpı 9 artı 5 gibi Excel böyle yapıyor. Başkası ise başka bir koda, başka bir sayısal değere bunu indekler, atamayasını yapar. Dolayısıyla siz zamanı bizim bildiğimiz zaman kavramı içinde lütfen yazılım dilinde bunu düşünmeyin. Yani ben takvime baktım, bu 5. ayın işte şu an neredeyim ben? Haziran 17'sinin 2026'sı diye bir tarihle bunu depolamıyor. Bir sayıya bunu indeksliyor. Bu da önemli bir bilgiydi. Şimdi sayısalı sözele, sözeli sayısala nasıl çevireceğiz? Ona bir bakalım. Şimdi elimde bir tane sözel ifade var. Bunu nasıl sayısala çeviririm? Nasıl çevirirsiniz biliyor musunuz? AS yazdınız, yani as nokta nümerik. Açtım, kapattım. Bu. Elimde bir değişken var. Bu değişken içerisindeki değerlerin, tabi birkaç tane satırdan bahsetmiyorum mesela. Onlarca, 20'lerce satırım var. Oradaki değişkenin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Ya da bir yapay zekaya bir
kod yazdırdın, getirdin kopyaladın. Ya bu yapay zeka bu değişkeni kullandı mı, sayısal mı değil mi? Öğrenmek için. Kullanacağız yani. Yazacaksınız ifadesinin yerine yazdıracaksınız ifadesini kullanmamın sebebi bu. Yazdırdınız, getirdiniz. Analiz edeceksiniz. Is nokta nümerik. Açtım kapadım. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Buraya yazdığınız değişken içerisinde sayısal değer var mı yok mu? Varsa true, yoksa false. Tamam, varsa true, yoksa false. Geldim aşağıya. S nokta integer. Tam sayı. Ama ne bu? Hani öğrenmiştik ya biz geçmişte kesirli. Hani virgülü diyoruz. Burada R programlamada noktayla kullanıyoruz. Pi sayısından dolayı kolay anlaşılsın diye söyleyeyim. 3.14 mesela. Ha işte bu ondalıklı ifadeleri tam sayıya dönüştürmek istiyorsanız ASN S nokta integer ifadesini kullanacaksınız. Bu iki parantez arasına o değişkeni yazmanız kafi. Başka as nokta gelecek herhalde, yazmaya gerek yok. Karakter yine aç kapa parantez. Buraya araya değişkeni yazdın. Bu ne abi? Bu şu. Elinde bir tane veri var. Hoca ben bu veriyi özele dönüştürmek istiyorum dersen ben de sana bu kodu yazacaksındır. Tamam. Bu kodu yani bu fonksiyonu kullanırsan abi ve şuraya da bir o değişkeni yazarsan tamam. O sayısal ifade karakteri dönmüştür. Tabii kontrol enter yapacaksın. O ayrı. Yapmazsan hiçbir esprisi yok. Bunların hepsinde kontrol enter ya da run diyeceksiniz. O ayrı bir konu. Onu konuşmuyorum şimdi. Kullanacağınız ben işlemleri gösteriyorum. Geldik bir başka olaya. A atamasını yaptım. 0. Aşağı geldim. B atamasını yaptım. 1. Eğer şimdi bu atamaları yaparsam ne olacak? Bu nesne bir tam sayısına eşit olacak. 0 tam sayı değil zaten. Diğeri de 0 eşit olmuş olacak. Yani eşit olacak demeyelim de o değişkene 0 sayısal değerini atamış olacağım. B'ye de bir tam sayı değerini atamış olacağım. Daha güzel ifade bu. Bunları sorarsak yani type of yaparsak sonucu ne çıkacak? Söyleyin. Bu bir için integer çıkacak. Tamam. Ama hepsi ne mantıkta yani? Numerik sayısal mantıkta. Tamam. Şimdi ben bunları mantıksal ifadeye çevirebilir miyim? True neydi? 1. False 0. Tamam o zaman. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer sizin elinizde sayısal değer olarak 0 ve 1 rakamlarından ya da sayılarına oluşan bir nesne varsa, değişken varsa bunu mantıksal ifadeye çevirebilirsiniz. O zaman kullanacağım e, fonksiyonda şu. Logical. Tamam. A'yı buraya yazarsam ve sonuç istersem benden ne verecek? False. B1'de bir olarak atıyordum. Tabi bunları hep örneklerini yapacağız da şu anda teknik bilgi veriyorum. Tamam. B'yi yazdım. Logical'a çevirdim. Artık true oldu. Toparlayacak olursak sözelden sayısala as numerik, ondalıklıdan, kesirliden, virgüllüden tam sayıya integer, yani başında as var, hepsinin as var. Sayısaldan sözel ifadeye yani string ifadeye karakter ifadesini döndürmek istiyorsam as karakter, 0-1 ile alakalı bir sayısal değerli nesnem var. Bunu mantıksal ifadeye çevirmek istiyorsam da as logical. Bir değişken içerisinde sayısal ifade var mı yok mu kontrol etmek istiyorsam da ise yani is nokta nümerik fonksiyonlarını ya da kodlarını kullanmam yeterli olacak. Şimdi ne yapalım? Bir örnek yapalım. Bunları siliyorum. Bir bu atama tırnak 3.14.
Bunu Ctrl Enter yaptım. Bir nesne ismine neyi atadım? Karakter olarak bir ifade atadım. Karakter olarak. Niye? İki tırnak içerisinde. Tamam. Bunu tırnağa koymasaydım o zaman nümerik bir ifade olacak. Şimdi peki sorum şu. Yazmadan siz de hemen cevaplayacağınızı düşünüyorum. Artık bu işi kaptınız. Bunun türünü yani type'ını, tipini bulmak isteseydim yani karakter mi, sayısal mı, zaman mı, integer mı ne olduğunu bulmak istiyorsam hangi kodu kullanacaktım, hangi fonksiyonu kullanacaktım? Aynen öyle. Sizin de dediğiniz gibi type of ifadesini çok harikasınız. Bunu kullanacağını biliyorum zaten. Hemen geldim. Type of. Yanlış yazmazsak sıkıntı yok. Bakın geldim. Hep yapmayacağım zaten. Sadece burada bilginiz olsun yaptım. Of'u. Karakter. Tamam. Bu artık karakter. Şimdi ben bunu i2 diye bir nesneye atayım. Tamam. Diğeri hani dedim ya size daha önceden ilk başlarken. Şimdi pi'yi ben eğer çevirirsem pi'yi sayısal ifadeye çevirirsem ötekinin sözelliği gidecek. Artı onu da bir değişken atamazsam zaten tipini değiştirmeyecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yaparak göstereyim. En güzeli o. S numerik pi. Normalde ne bu? Aynen öyle. Dediğiniz gibi. Pi karakterdi. Sayısal ifadeye çevirir abi. 3.14. Değil mi? Yani burada tırnaktı. Burada yok. Şimdi ben bunun type'ını bakarsam mantıken pi ne olacak? Olmayacak da olacağını ümit ediyorsunuz değil mi? Şimdi normalde nümerik vermesi lazım. Karakter verdi. Niye biliyor musunuz? Bakın hala. Çevirdi ama burada çevirdi. Atama yapmadı ki. Bak hala atama yapmadı. Çevirdi ama atamasını yapmadı. Bunu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla siz bunu bir değişkene pi'ye bunu atayarak tekrar yapabilir miyim? Yaparım ama bunu kaybederim. Bunu şu an kaybetmek istemiyorum. Onun için yeni bir değişkene bunu atamam lazım. Tamam. Şunu yeni bir değişken atamam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Bak bir daha söylüyorum. Değişimi yaptı ama atama yapmadı. Yani bir RAM'e bunu daha yani göndermedi. Gerçekleştirdi değişimini ama eskisinin üzerine bir şey yazmadı. Tamam, boşta duruyor bu. Yani bu ifadeyi tekrar söylüyorum. Sayısal ifadeyi çevirdi. Ama bu sayısal ifadeyi herhangi bir nesneye atamadı. Boşta duruyor bu şu anda. Silinecek zaten. Tamam. Dolayısıyla bir nesne atılmadığım için bunu çağıramıyorum. Çünkü atadığım şey, RAM'de duran şey hala pi'deki bu 3.14'ün karakter olan ifadesi. Ne yapacağım? Bir değişken atacağım bunu. Pi'yi atayabilir miyim bunu? Atarım. Şunu çalıştırırsam buradaki 3.14'ü pi'yi atar ama bu ortadan kalkar. Bunun şu an ortadan kalkmasını istemiyorum. Ben kullanırım. 2 yapayım. Bunu seçeyim. Bakın. Pi'yi ne yapıyorum? Şu değeri nümereye çeviriyorum. Sonra bunu P2'ye atıyorum. Tamam. Bak geldi. Gördün mü? Bu aynısı bu olacaktı. Bu gidecekti. Pi hala ne? Karakter. Pi2 ondalıktı. Gördünüz mü? Sınıfı ne? Hadi söyleyeyim bakalım. Sınıfı ne? Söylediniz değil mi? Evet. Sizin de dediğiniz gibi. Numarik. Çözdünüz ya. Harikasınız. Harikasınız. Bu kadar basit işte bu iş. Peki bu pi sayısının klasını yapsaydım ne çıkacaktı?
Aynen öyle. Karakter çıkacaktı. Siz de doğru bildiniz. Harikasınız. Ama yani eee, tamam, type niçin önemli değil, onun tartışmasına girmeyeceğiz. Çünkü bazı konularda hani, yani dediğim gibi, siz yazarken sorun yok da siz bir yerden aldığınızda sorun var. Kont etmeniz amacından dolayı bunları öğrenmeniz lazım ki işinizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Yani 1 saat 2 saat kod yazmaktansa 5 dakikada 10 dakikada kod yazdıracaksınız. O kod doğru mu değil kontrol edeceksiniz. İşinize bakacaksınız. Tamam mı? Ya ekmeğinize bakacaksınız. Sıkıntı yapmayın yani. Bu kadar kasmayın kendinizi artık. Ya hocam, yapabileceğim. Yapamazsan yapay zeka yaptıracaksın ya. Orada öğreneceksin zaten. Sıkıntı yok. Kasma kendini, tamam. Rahat olun. Bu örneği de yaptım. Bu örnek güzel oldu. Ee, Başka ne yapalım sizle? Daha önce konuşmuştuk. Onu burada yapayım. Sayısal mı değil mi görelim. Bak. Ne demiştim? Is nümerik. Değil mi? Is nümerik. Bu neydi? Bir değişken içerisinde sayı ifadesi var mı yok mu? Silinmemesini istemememiz sebeplerden de bir tanesi buydu. Hatta Türkiye'de oturdu diyebilirim. Bir daha yazmak zorunda kalacak. Bir yazdım. Çalıştırdım. Ne geldi? False. Bu ne diyor bana false? Ya arkadaş, sen bana P diye bir değişken ver. Nesne verdin. Bu nesne diyorsun, içinde sayısal ifade var mı? Yok. False. Yani bu karakter diyor. Ama bunu sen P2 yaparsan ne diyecek bana? Aynen öyle. True diyecek. Niye? Sayısala dönüştürmüştük çünkü burada artık numarik yapmıştık. Tamam. Başka. Şimdi bunların hepsini sileyim. Değişken kalsın. Burada silmek bir şey ifade etmiyor. Sayı eşittir. Bugünün tarihi 17 virgül olsun 6. Tamam, ayından aldım. Bir de gününü. 17.6. Normalde bunun tipi ne? Atamasını yapalım. Yine nokta koyduğumuz için hata olacak. Atamasını yap. Son kez bakayım. Yani artık bu işi çözdünüz siz de. Type of sayı. Ne diyecek bana? Double diyecek. Tamam. Double diyecek. Class yaparsam da numeric diyecek. Artık bunu çözdük. Şimdi bu ondalıklı ifadeyi sayısal ifadeye çevirmek istiyorsam ne kullanacaktım? Harikasınız ya, işte as integer. Bu kadar. Siz de bu işi artık çözdünüz. Siz de o integer ifadesinin geldiğini duyuyorum. Mutlu oluyorum. Harikasınız diyorum. Sayı ifadesini yazdım. Ve çalıştırdım. Bakın, tam sayı ifadesine çevirdi. Yani ondalık kısmını attı. Hocam yukarı yuvarlamadı. Onu burada yapmıyor. Onu daha sonra yuvarlamalarla ilgili olan konularda konuşacağız. Round ifadelerinde, fonksiyonlarda konuşacağız. Şimdi tam sayı kısmını alıyor. Peki sorum şu. Ben bu sayıyı çağırsam ne gelir? Hatırlayın bir öncekinden. 17.6. Niye? Atama yapmadım. Tamam, 17'yi çevirdim. Tam sayı değerini buldum. Ama bunu bir yere atamadım ki. Sayı 2 deseydim. Burada eşitleri kullanayım. 2. Bakın, sayı 2 olarak L'yi hemen buraya ne oldu? L'yi koydu. Niye L koydu? Konuşmuştuk az önce. Integer olduğunu göstermek için. Peki sayı 2 çağırırsam ne olacak şimdi? Bak, değişken ismini de bana getirdi sağ olsun. 17'yi getirdi. Tamam. Lütfen bir şey çevirdiğinizde onu bir nesneye atamayı lütfen unutmayın.
Bunu sildim yine. Sayı 3 diyeyim. Bu sefer küçük eksiyle atama yapayım. 2026. Tam sayı değeri olarak atadım. Bunu direkt tam sayı olarak verdiğim için yanına ne yaptı? L koymadı. Diğerini ondalıktan çevirdiği için yanına L'yi koydu. Bu da önemli bir ayrıntı. Tamam. Şimdi bunun klasına bir bakalım. Klasına bir bakalım. Sayı. Nümerik. Tamam. Yani sayı olduğu bana söylüyor. Bu sayıyı ben ne yapacağım? Karaktere çevirmek istiyorum. Sözel ifadeye çevirmek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? As, harikasınız, karakter. İçine yazdım. Sayı. Ölç. Çalıştırdım. Artık karakter olarak bakın yazdı. Ama ne yaptı bunun? Atamasını yapmadığı için ben buraya bunu bir yere kaydetmiş olmuyor. Bunu da eşittir yapayım. Farklı farklı atamalarla ne yapalım? Öğrenmiş olalım. Artık sayı 4'e bunu söze olarak ne yapmış oldu? Atamış oldu. Şöyle yapalım şimdi. Class sayı 4. Onu da yine kontrol etmiş oluruz. Bakın karakter. Tipi de karakter. Sınıfı da karakter. Böylece neyin yerine atanıyor? Onu çoğunlukla yapmış olduk. Son bir şey daha var. Mantık kısmı. Mantığa bakıyoruz şimdi. Mantık eşittir true diye. Mantık eşittir true. Şimdi bunu aşağı indim. Aşağı indim. Klasına bakacağım. Mantık. Mantık. Seçtim. Çalıştırdım. Bunun atamasını ne yaptık? Yapmadığımız için aşağıda bize hata verdi. Geldim tekrar şimdi çalıştırdım. Bakın logical. Tamam. Çalıştırdım, atamasını yaptım mantıksal olarak. Geldim aşağıda klasını çalıştırdım. Bana logical olarak, mantıksal olarak bunun klasını vermiş oldu. Aşağı indim. Şimdi daha önceden size söylediğim şeyi söylüyorum. Durum 1 diyeyim. Eşittir 0. Durum 2 eşittir 1. Bu ikisini çalıştırdım. Yani ne daha önce de söylemiştim size. Durum 1 değişkenine 0 sayı değerine, durum 2 değişkenin yani nesnesine de 1 değerini atamasını yaptım. Kontrol yapalım. Class durum 2. Bakın numerik. Bakın o da numerik. 1'de 2'de ne yap burada? Numerik. Yani sayısal değer. Tamam. İspatını yapmış olduk. Şimdi bu numerikler 0-1 olduğu için ben bunları mantıksal ifade ne yapabilirim? Çevirebilirim. Bunu çevirdiğimde 0 ne olacak? False, 1 ne olacak? True. Bakalım öyle mi olacak? Bakacağız şimdi. Mantık 1. Mantık 1'de 1 olsun. Tamam. Şöyle yapalım. Farklı farklı. S nokta. Logical çıktı. Durum 1. Kopyaladım. Artık bu mantık yazıp yazma olayını anlatmıyorum. Çünkü atamadan dolayı olduğunu artık söylemiştik. Şunu da mantık 2 diyelim. Durum 2'yi ne yapacağız? Logical ifadeye. İkisini de çevirdi. Bakın. Mantık 1'i ne yaptı? Hem burada çağıralım hem de orada çağıralım. Bir görmüş olalım. Bunları da çalalım. Bakın mantık 1 false. Niye false?
Sıfır geldi çünkü. Sıfırın karşılığı false. Bakın mantık bir burada false olarak ataması gerçekleşti. Yapmasaydı ne olacaktı? Boşta duracaktı. Tamam. Mantık 2 neydi? 1'di. Durumdan dolayı ben bunu çıkarttım. 1'di. O da true olarak karşıma geldi. Böylece nesne ile ilgili olabilecek tüm e, kombinasyonları, olasılıkları ben size anlattım. Artık nesne ile alakalı bilmeniz gereken bir şey olmadığını düşünüyorum ama kafanızda takılan bir soru olursa lütfen yorumlara yazın. Peki biz burada ne öğrendik? Toparlayalım şimdi. Bir sonraki derste, bir önceki derste alıştırma yaparak başlayacağım. Tamam. İkinci ders, yani bundan sonraki derste, bir sonraki derste burada öğrendiklerimizle alakalı bir soru sorarak derse başlayacağım. Ondan sonra fonksiyonlara devam edeceğim. Biz önce burada ne öğrendik? Atama nasıl yapılıyor onu öğrendik. Ve arayüzlerdeki değişkenleri tanımları hakkında ekrana yazdırma kodlarını öğrendik. Depolamanın nasıl yapılabileceğini öğrendik. Ray'nin bize sormadan kafasına göre değişkene isim atama söz konusu olduğunu öğrendik. Değişkenleri biz bellekte depolama amacı olarak kullanacağımız zaman bir hard disk gibi ya da bir veri tabanı gibi, ekstra bir veri tabanı gibi kullanmamız gereken araçlarımıza sahip olmamız gerektiğini öğrendik. Atama operatörünün soldan ve sağdan yapılabileceğini öğrendik. R programlamadaki veri tiplerinin sayısal, tam sayı, karmaşık, metin ve mantıksal olarak 5 tipli olduğunu ve bunların ayrıntılarını öğrendik. Mantıksal değişlerin true yani 1, false yani 0 değeri aldığını öğrendik. Çift tırnak içerisinde yazılanların string yani karakter ifadesi yani sözel ifade olduğunu söyledik. Ve işte as'lerle birlikte, as kodlarıyla birlikte numeriğin, logic'ın, integer bunların yani sayısal değerin mantıksal ifadeye, sözel ifadesinin sayısal ifadeye, ondalıklı ifadelerin tam sayı değerleri nasıl değişim gösterdiğini anlamaya çalıştık. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi bir sonraki bölümde bu bölümle alakalı sorularımız olacak. Örnek, R'de genel olarak kaç tane değişken tipi vardır? Sizden bunu cevaplamanızı isteyeceğim. Sonra cevabını size vereceğim. Şöyle söyleyebilirsiniz. Ya hocam siz önceden bize soruları söyleyin. Biz cevaplayalım. Bir sonraki videoda cevaplarına bakalım da diyebilirsiniz. Tabii onu artık sizin isteğinize göre şekillendireceğim. Bana yazarsınız, tamam mı, yorumlarda. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ama lütfen tekrar yapalım. Bakın önemli. Tekrar yapmadan bu konu öğrenilmez. Zaten kod yazmayacaksınız. Bir daha söylüyorum. Lütfen bunu iyi öğrenin. Kod yazmayacaksınız. Kod yazdıracaksınız ama iyi öğrenmekte fayda var. Bunların sizin en azından belleğinizin RAM olmaması lazım. Sizin belleğinizin hard disk olması lazım ki içeride kalsın. İstenilen bilgileri hemen gün yüzüne çıkartabilin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.